Osmanlı tarihinin en karanlık sayfalarından birini açıyoruz. Kapı Ketü Dağları. Resmi kayıtlarda sadrazamların gözü kulağı olarak geçiyorlar. Ancak bazı tarihçiler onların çok daha fazlası olduğunu söylüyor. Osmanlı'nın ilk suikast timi miydiler? Yoksa devlet içindeki en güçlü istihbarat yapılanması mıydı? O gece İstanbul'un dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri, gölgelerin arasına gizlenmiş bir figür ve aniden bir hançer sesi. Kapı Ketü Dağları'nın devlete hizmet etme yöntemi her zaman diplomasi değildi. Bazen bir emir her şeyi değiştirirdi. Peki, Kapı Ketü Dağları kimdi? Osmanlı Devleti'nde Kapı Ketü Dağları, sadrazamın sağ kolu olarak bilinirdi. Onlar yalnızca saray ile devlet arasındaki haberleşmeyi sağlayan kişiler miydi? Yoksa kritik anlarda devreye giren gölge figürler miydi? Peki, görevleri nelerdi? Saray ile sadrazam arasında gizli haberleşmeyi yürütmek, devlet içindeki gizli bilgileri toplamak, sadrazama stratejik kararlar için istihbarat sağlamak, gerektiğinde sessizce emirleri yerine getirmek. Ancak bazı tarihçiler bu görev tanımının ötesinde bir güçten bahsediyor. Kapı Ketü Dağları, Osmanlı'nın ilk istihbarat teşkilatı olabilir mi? Osmanlı'da suikastler ve Kapı Ketü Dağları'nın rolü, Osmanlı'da iktidar yalnızca padişahların verdiği kararlarla şekillenmiyordu. Gizli eller bazen en güçlü isimleri bile ortadan kaldırıyordu. Sadrazam Ali Paşa'nın ortadan kayboluşu, yıllarca Osmanlı yönetiminde etkili olan bir isim, bir gece bir emirle yok oldu. Lale Devri'nde Kapı Ketü Dağları, lüks ve ihtişamın zirvede olduğu bu dönemde perde arkasında entrikalar dönüyordu. Osmanlı'nın yönetiminde gerçek kararları kim veriyordu? Patrona Halil isyanında Kapı Ketü Dağları ne yaptı? Osmanlı'nın en büyük isyanlarından biri, padişahın tahttan indirilmesi ve perde arkasındaki gizli eller. Osmanlı'da sadrazamlar birer birer suikasta kurban giderken, bu kararları gerçekten kim veriyordu? Kapı Ketü Dağları yalnızca bilgi taşıyan kişiler miydi? Yoksa olayların yönünü değiştiren asıl güç müydü? Peki kimden emir alıyorlardı? Padişaha da bağlıydılar ve bazen devlet içindeki güç dengelerine göre hareket ediyorlardı. Yeniçeriler, saray bürokrasisi ve diğer devlet erkanı ile yakın ilişkileri vardı. Bu da onları sadece bir memurdan öte birer gizli güç unsuru haline getiriyordu. Kapı Ketü Dağları'nın belirli bir başkanı yoktu, ancak en üst düzey Kapı Ketü Dağısı genellikle Sadrazam Ketü Dağısı, Sadaret Ketü Dağısı olarak anılırdı ve doğrudan sadrazama bağlı olarak çalışırdı. Osmanlı'da suikast süreci nasıl işlerdi? Osmanlı'da bir suikastın gerçekleşmesi basit bir emirle olmazdı. Önce istihbarat toplanır, ardından suikastin uygulanması için en uygun zaman belirlenirdi. Ancak bazı durumlarda devlet içindeki diğer güçlü grupların da yönlendirmesiyle suikastler planlanabilirdi. Kapı Ketü Dağları, suikast için uygun yeri ve zamanı belirlerdi. Hedefin günlük alışkanlıkları takip edilirdi. Emir, güvenli bir şekilde ulaştırılmalıydı. Genellikle şifreli mesajlar veya sözlü talimatlarla iletilirdi. Suikast genellikle gece vakti, hedefin en savunmasız olduğu anda gerçekleştirilirdi. Sessiz silahlar kullanılırdı. Hançer, zehir, boğma teli. Olayın bir isyan veya iç karışıklık olarak gösterilmesi sağlanırdı. Suikastın ardından şahitler susturulur veya olay doğal bir ölüm gibi gösterilirdi. Kapı Ketü Dağları, olay yerinden hızla uzaklaşır, deliller ortadan kaldırılırdı. Bazen ceset gizlice yok edilir veya boğulmuş gibi gösterilirdi. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'ya yönelik girişim, 17. yüzyılın en güçlü sadrazamlarından biri olan Köprülü Mehmet Paşa birçok siyasi düşmana sahipti. Osmanlı içindeki bazı gruplar onu devirmek için Kapı Ketü Dağları aracılığıyla bir suikast planladı. Ancak plan deşifre edilince suikast girişimi başarısız oldu ve emir verenler infaz edildi. Bu süreç Osmanlı'da güç mücadelesinin ne kadar derin olduğunu ve Kapı Ketü Dağları'nın rolünün sadece haberleşmeden ibaret olmadığını gösteriyor.
1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Vakayı Hayriye, Osmanlı bürokrasisinde büyük bir dönüşüm başlattı. Kapı Ketüdağlarının özellikle Yeniçerilerle olan bağlantıları nedeniyle güçleri azalmaya başladı. Tanzimat döneminde Osmanlı bürokrasisi Avrupa tarzı reformlara yönelirken, Kapı Ketüdağlığı gibi geleneksel ve kapalı grupların etkisi ortadan kalktı. Yeni yönetim sisteminde sadrazamın, başvekil yanında modern anlamda özel kalem müdürleri ve devlet sekreterleri gibi yeni kadrolar oluşturuldu. Sadrazamlık sisteminin dönüşümüyle birlikte Kapı Ketüdağlığı resmi olarak yok oldu. Kapı Ketüdağları, Osmanlı tarihinin en az konuşulan ama en etkili figürlerinden biriydi. Ancak bu figürler yalnızca saray içi haberleşmeyi mi yönetiyordu? Yoksa Osmanlı'nın en gizli suikast emirlerini onlar mı veriyordu? Gerçekten Osmanlı'nın ilk suikast timi olabilirler mi? Bu isimler yalnızca sadrazamların gölgesi miydi? Yoksa padişahları bile deviren bir güç mü? Osmanlı tarihindeki suikastlerin ardında gerçekten kim vardı? Tarih bazen yazıldığı gibi değildir. Gölgelerde kalan gerçekler her zaman en çok merak edilenlerdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Kapı Ketüdağları gerçekten Osmanlı'nın en tehlikeli gücü müydü? Yoksa yalnızca birer devlet memuru mu? Kararı siz verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.